Yıllarca özgürlükten bahseden, insan haklarını ön planda tuttuğu halde en sert insanlık dışı olayların döndüğü coğrafyaya bir yolculuk yapalım. Bir soykırım sayesinde devasa bir mezarlık üzerine kurulmuş bu sistem, dünyanın en büyük süper gücü oldu. Daha kendi halkına sahip çıkamayan, sokakta yürümenin bile tehlikeli olduğu bu coğrafyayı güçlü kılan gerçek bir yapı mıydı? Yoksa organize bir insanlık suçu mu? Bazı şirketler yüzünden yasalarını bile düzenleyememelerine ayrıca dikkat çekmek istiyorum. Bu bağlamda sistem, yasaları birer kağıt parçasına dönüştüren şirketlerin arka bahçesidir. Adalet, en yüksek teklif verenin masasında meşrulaşır. Şirketlerin yönettiği parça parça ama devasa olan sisteme, dünyanın en büyük gücünün başladığı noktaya ayrıca bir göz atmak lazım. Çünkü kuruluşta acımasızca katlettikleri insanlar yıllar sonra vahşiler olarak anıldı. Gerçek vahşi olan soykırımın mağdurları mı, yoksa soykırımı yapanlar mıydı? Bu videoda anlatacaklarım halkları değil, yönetimleri kapsıyor. Biz insanlar olarak hepimiz sistemin mağdurlarıyız. Kızılderililer hakkında pek az şey bilinmesine rağmen elimizdeki bilgiler onları tanıma konusunda ipuçları verir. Toprağı sahiplenmezlerdi ve kendilerini doğanın bir parçası olarak görürlerdi. Geçmişte dünyanın her yerindeki her insanın sahip olduğu gibi doğa temelli inançları vardı. Fakat onlar daha farklıydı. Onlar devletler kurup istilacı videomda anlattığım gibi insan etiği kapsamında doğayla savaşmak yerine inançlarının öğütlediği gibi doğayla bir oldular. Toprak tanrıların hediyesiydi ve sahiplenmek kimsenin haddine değildi. Avcılık ve toplayıcılıkla geçinirlerdi. Avrupalılar kıtaya ayak bastığında onların ilk tepkileri ne kadar barışçıl olduklarını da gösterir nitelikte. Avrupalı kılıç uzatınca kıtanın yerlisi onların selam verme şeklini öyle sanar ve zarar görme ihtimali aklındaki son ihtimallerden biridir. Kılıcın keskin yerini tutup ellerini keserler. Dökülen ilk kan durmamıştır ve zamanla bu insanlar önce fiziksel sonra kültürel soykırıma uğramıştır. Günümüze kadar western filmleriyle canavar gibi gösterilmişlerdir. Onları yansıtan kendilerine az kıyafetleri bugün festivallerde kullanılmaktadır. Bu manipülasyon ilk değildir. Sistem çoğu zaman kazanır. Kökeni içinse bilinmeyene yolculuk yaparak bildiğimiz tarihin nasıl yazıldığını öğrenmemiz gerekir. Tarih yanılgılarla doludur. Pek çok olay yazıldığı gibi değildir. Mağdur olanın kültürü, bilgi kaynakları, haklarında her şey yok edilirken tarih güçlüler tarafından yazılan yalanlardan ibarettir. Katipler genelde imparatorlukların adamlarıdır ve yöneticiler ne isterse onu yazar. Bu videoda anlattığım örnek, Kızılderililer gerçekten vahşi miydi? Yoksa bu western etkisiyle yayılmış bir propaganda mı? Bu yalana bugün onların torunları olan Amerikan yerlileri bile inanıyor. Çünkü yatılı okullarda beyinlerini yıkadılar. Bu konuda olası binlerce örnek olabilir ama bunu söyleyemiyoruz. Çünkü hedeflenen gerçekleşti. Sistem yine kazandı. Bu bağlamda pek çok şeyi bilmiyoruz ve maalesef öğrenme imkanımız yok. Çünkü sistem kendi için tehlikeli olan konuların tüm muhataplarını yok edip gerçeği bilinmesi mümkün olmayan bir şekilde gizleyene kadar durmaz. Sistemler kişileri, grupları kendilerince etiketler ve o etiketleri insanlara giydirmeye çalışır. Propaganda ve bilgi kaynakları ellerinde olduğu için başarırlar. İnsanlar da belki sahte soykırımlara, belki sahte barbarlara, belki sahte teröristlere inanmaya başlar. Çünkü sistemin karalama mekanizması daha çok kendi yanlışlarını örtbas etmek üzerinedir. Bu sebepten onlar vahşi, şunlar barbar, bunlar terörist gibi veriye dayanmayıp duyguları ön plana çıkaran etiketler duyarsın. Çünkü duygunun yoğunlaştığı yerde sorgulama azalır. Bu manipülasyonun en büyük kuralıdır. Daha spesifik anlatırsam, öfke en kuvvetli duygudur. Eğer bir kalabalığı öfkelendirirsen inandırıcılık artık gereksizdir. Çünkü orada mantık kalmamıştır. Genellikle ideolojilerine bağlı insanlar mantık mekanizmalarını daha az çalıştırır. Böylece öfkeyi kullanarak aklını kullananları bastırmaya çalışır. Tam da sistemin istediği gibi. Çünkü tüm Uyanış serisinde anlattığım gibi sistem mantık istemez. Ve bu yüzden duygularla mantığı gölgelemeye çalışır. Bu bölümlere ayırdığım modernist yozlaşma videosunun ikinci kısmıydı. Önümüzdeki Uyanış bölümünde 9. bölüm ile başlayan bu mini seriyi tamamlayıp esas meseleye geliyorum. Ben Mert Tamtürk. Sistemin vahşi dediği taraftayım.